Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz bereyi öreceğiz. Berenin yapılışı gerçekten çok kolay. Renk ayarlaması yaparak hem kadınlar hem de erkekler için örebilirsiniz. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için çok değerli. Gelelim ayrıntılara. Berenin eni yaklaşık olarak 23 santimetre, boyu 27 santimetre. Bereyi örmeye yan kenardan başlıyoruz. Tepe bölümündeki taç bölümünden kısa satır dönüşleri yaparak yuvarlaklık veriyoruz. Örme işlemini bitirdikten sonra dikerek birleştiriyoruz. Burası ek yeri arkadaşlar. Daha sonra tepeden büzerek bereyi tamamlıyoruz. Şu şekilde katlayarak kullanıyoruz. Gerekli malzemelere gelince 100 gramı 280 metre olan %25 yün %75 akrilik ip kullandım. Bir yumak yeterli. Bereyi 3,5 milimetrelik tığla ördüm. Ayrıca bir makas, birkaç ayraç ve bir yün iğnesine ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Bir ilmek alıp sabitliyorum ilmeğimi ve toplam 69 zincir çekiyorum. Toplam 69 zincir çektim. Şimdi zincirin boyunu ölçüyorum. Tam 33 santimetre. Birinci sıraya başlıyorum. İkinci ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçerek kaydırma örüyorum. Bu ilk ilmeğe bir ayraç yerleştiriyorum. Sıradaki ilmeğe bir yarım trabzan öreceğim. Tığın başını doluyorum. İlmeğe batıp bir ilmek alıyorum. Tığdaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Sıradaki ilmeğe bir kaydırma örüyorum. Tekrar bir yarım trabzan. Bir kaydırma, bir yarım trabzan. Bu şekilde öreceğiz. Yine sıra sonunda 7 santimetrelik zincir ayırıyorum berenin tepesi için. İlmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. Burada bırakacağımız ilmek sayısının çift olmasına dikkat ediyoruz. Şimdi ayraca kadar örüyorum. Ayraçtan önceki son ilmeğe yarım trabzan örüyorum. Şimdi bu ayraçtaki ilmek de dahil olmak üzere 7 ilmek kaydırma öreceğim. 1, buraya bir ayraç takıyorum yine. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Birinci sırayı tamamladım. Şimdi dönüş yapacağım. Burayı örmeyeceğim ilk sırada. Bir zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Bir ikinci ilmeğe batıyorum. Arka kanadına batıyorum. Bundan sonra ilmeklerin hep arka kanadına batarak öreceğiz. İlmek alıyorum. Bir kaydırma örüyorum. 1, 2, birinci ilmeğe yine
bir ayraç yerleştiriyorum. Üç, 4, 5, 6, bir de ayracın bulunduğu ilmeği örüyorum. 7 kaydırma ördüm. Tekrar ayracı son kaydırmaya takıyorum. Şimdi yine yarım trabzan ve kaydırma örerek sıra sonuna kadar devam edeceğim. Tığın başını doluyorum. Ayraçtan sonraki ilk ilmeğe yarım trabzan örüyorum. Sıradaki ilmeğe kaydırma örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Hep ilmeklerin arka kanatlarına batıyorum. Son ilmeğe geldim. Son ilmeğe kaydırma örerek sırayı tamamlıyorum. Arkadaki ilmeğine batıyorum şu şekilde. Kaydırma örüyorum. Sıraya başlarken birinci sıraya kaydırmayla başlamıştık. İkinci sıranın sonunda da yine kaydırmayla tamamladık. Bir zincir çekip dönüyorum. Üçüncü sıraya başlayacağım. İkinci ilmeğin arka kanadına batıyorum. Bu birinci kanadı, bu ikinci. Bir ilmek alıp kaydırma yapıyorum. Ayracı takıyorum. Sıradaki ilmeğin arka kanadına batıp yarım trabzan örüyorum. Bir kaydırma, bir yarım trabzan şeklinde ayraca kadar devam ediyorum. Ayraçtan önceki son ilmeğe yarım trabzan ördüm. Ayracın bulunduğu ilmekten başlayarak bu ayracın bulunduğu ilmeğe kadar 7 kaydırma örüyorum. Buraya tekrar ayracımı takıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, bir de ayracın bulunduğu ilmeği örüyorum. Arka kanadını buluyorum. 7. Bu zincirleri de örerek sonuna kadar devam ediyoruz. İlk zincire batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Üçüncü sırayı tamamladım. Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. İkinci ilmeğe batıyorum arka kanadına, bir kaydırma örüyorum. Yine ilk ilmeğe ayraç yerleştiriyorum. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bir de ayracın bulunduğu ilmeği örüyorum. 14. Tekrar son kaydırma ilmeğine ayracı takıyorum. Dördüncü sıranın sonuna kadar örüyorum. İlk ilmeğe
yarım trabzan örüyorum ayraçtan sonra. Bir kaydırma, bir yarım trabzan. Devam edelim. Ayracın bulunduğu ilmeğe kaydırma örerek 4. sırayı tamamlıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Bundan sonra bu örmüş olduğum 4 sırayı tekrar ederek örgümüzü sürdüreceğiz. 2 sıra bir tur kabul edilecek arkadaşlar. 4 sıra ördük, 2 tur örmüş olduk. Bir kez daha tekrarlayacağım bu ilk 4 sırayı daha iyi anlaşılması için. Bir zincir çekmiştim. 5. sıraya başlıyorum. 1, ikinci ilmeğin arka kanadına batıp bir kaydırma örüyorum. Ayracı takıyorum yine. Sıradaki ilmeğin arka kanadına batıp yarım trabzan örüyorum. Ayrıca kadar devam ediyorum. Ayraçtan önceki son ilmeğe yarım trabzan ördüm. Ayraçtan itibaren şimdi 7 kaydırma öreceğim. Aynen birinci sırayı tekrar ediyoruz 5. sırada. 1 ayrıca takıyorum yine. 2 3 4 5 6 7. Şimdi yine dönüş yapıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. İkinci ilmeğe batıyorum. Bir kaydırma örüyorum. Yine ayracı takıyorum. İki, üç, 4, 5, 6, bir de ayracın bulunduğu ilmeği örüyorum. 7 kaydırma ördüm. 6. sıraya başladık. Ayraçtan sonraki ilk ilmeğe yarım trabzan örüyorum. Kaydırma, yarım trabzan şeklinde devam ediyorum. Ayracın bulunduğu ilmeğe kaydırma yaparak 6. sırayı tamamlayacağım. Bir zincir çekip dönüyorum. 7. sıraya başlıyorum. 7. sırada 3. sıranın aynısı olacak. Bir ikinci ilmeğe batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Buraya yine ayracı takıyorum. Yarım trabzan örüyorum. Daha sonra kaydırma, ayraca kadar devam ediyorum. Ayraçtan önceki son ilmeğe yarım trabzan örüyorum. Bu ayracın bulunduğu ilmekten itibaren son ayraca kadar olan buradaki bütün ilmeklere kaydırma öreceğim. 14 tane. Birinci kaydırmadan sonra yine ayracı takıyorum. 2 3 4 5 6 7 kaydırma ördüm. Devam ediyorum. Bir önceki sırada örmediğim 7 kaydırmayı da örüyorum. İlk ilmeğe batıyorum. 1 2 3
4, 5, 6, bir de bu ayracın bulunduğu ilmeğe örüyorum. 7. Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. Bir ikinci ilmeğe batıyorum. Bir kaydırma örüyorum. Buraya yine ayracı takıyorum. Mavi ayraca kadar toplam 14 kaydırma örüyorum. Bir de mavi ayracın bulunduğu ilmeğe batıp 14. kaydırmayı örüyorum. 8. sıraya başlamış oldum. Yine buraya ayracı yerleştiriyorum. Sıra sonuna kadar bir yarım trabzan, bir kaydırma şeklinde örmeyi sürdürüyorum. 8. sırada aynen 4. sıranın tekrarı. Son sıraya kaydırma örerek 8. sırayı tamamlıyorum. Bir zincir çekip dönüş yapacağım. Toplam 8 sıra ördüm. 2 sırayı bir tur kabul ediyoruz. 1, 2, 3, 4 tur oldu. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Örme işlemini tamamladığımızda kaç santimetre ve kaç tur ördüğümü sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Berenin örme işlemini tamamladım. İlmeği kapatmadım ve ipi de kesmedim. Kenarları tığla örerek birleştireceğiz. Toplam 100 sıra ördüm. Eninin uzunluğu yaklaşık olarak 48 santimetre. Örgümüz çift taraflı arkadaşlar. Her iki yüzü de birbirinin aynısı. Sadece taç bölümde biraz farklılık var. Bu şekilde. Buna göre ön yüzü belirleyebilirsiniz. Ben şöyle bu tarafı daha düzgün gördüğüm için burayı ön yüz kabul edeceğim. Dikerken ön yüzü içeride bırakarak şöyle birleştiriyoruz. Taç bölümündeki 14 ilmeklik bölümü de işaretledim. Buraya kadar kaydırma yaparak geleceğiz. Burada küçük bir değişiklik yapacağız. Ön yüzden daha düzgün görünmesi için. İlmeklere batarken kendimizden taraf olan kenardaki ilmeklere şu şekilde batıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi ilmekler var, zincir ilmekler. Bunların altına batıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ilmek şeklinde devam ediyor. Burada ise kenardaki zincir gibi gözüken ilmeklerin arka kanatlarını alarak öreceğiz. İlmek sayıları eşit her iki tarafta da. Kendimden taraf olan parçanın alttaki bu ilmeğine batıyorum. Bırakmış olduğum ilmeği kendimden taraf kenara getiriyorum şu şekilde. Daha sonra bu kenardaki ilk ilmeğe batıyorum. Buradaki zincir şeklindeki ilmeklerin ilkine batıyorum arka kanadına. Bir ilmek alıyorum, kaydırma örüyorum. Şimdi ikinci ilmeğe batıyorum. Burada da yine ikinci ilmeğin arka kanadına batıyorum. İlmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçirip kaydırma örüyorum. Sırayla bu şekilde ayraçlara kadar örelim. Örerken ipi fazla gergin tutmayın arkadaşlar. Düzgün görünsün dikiş bölümü. Ayraçlardan önceki son ilmekleri diktim. Şimdi bu iki ayracı çıkartıyorum.
Bu arka kenarda aynı yöntemi uygulayacağız. Bu tarafta ise bu zincirin içerisine batarak devam edeceğiz arkadaşlar. İlk birinci zincire batıyorum. Burada yine ilmeğin arka kanadını alıyorum. Kaydırma yapmaya devam ediyorum. Yedinci ilmeklere batıyorum. Şimdi bu ayraçlara çıkartıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Bu zincir şeklindeki ilmeklerin ilkine batıyorum. Burada da yine aynı şekilde sırayla ilmeklere batarak devam ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Burada ek yerinin belli olmaması için bu taç bölümü farklı diktik, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiç belli olmadı ek yeri. Yuvarlak örülmüş gibi oldu. Şimdi ipi sabitleyeceğim ve üst tepe bölümünü toparlayacağız. Bir zincir çekiyorum. Toparlamak için bir miktar ip ayırıyorum. İpi kesiyorum. İlmeği şu şekilde çekerek burayı sabitledim. Şimdi bir iğneye geçiriyorum ipi. Burada sıra başlarında ilmeklere batarak buraya kadar gelip ipi çekeceğim ve toparlayacağım. Bu ilmekleri toplayacağım. Bu ilmeği arkadan batıyorum. İkinciye önden. Üçüncüye arkadan. Dördüncüye önden. Şöyle çekiyorum. Arkadan, önden. İpi çekiyorum. İp yünlü olduğu için kopmaması için dikkat edelim. Devam ediyorum. Şu
şekilde ilmeklerin içinden geçerek bir tur daha dolanacağım. Şu şekilde iyice toparladım. İpi sabitliyorum önce. Daha sonra ilmekler arasından yürüterek gizliyorum. Fazlalık ipi kesiyorum. Bu ipi de aynı şekilde ilmekler arasından yürüterek gizliyorum. Çeviriyorum. Bu şekilde. Burası ek yeri. Gördüğünüz gibi hiç belli olmuyor. Buradan dikerek birleştirdiğimiz bir bütün olarak tamamlamış olduk. Şu şekilde katlıyorum. Berenin bütün işlemlerini tamamladım. Kullanıma hazır hale geldi. Bugünkü videonun sonuna geldik. Yeni projelerde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.